Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yepyeni videoda sizinle birlikteyim. Bugünkü videomuz yeni kıskaç dizilişi. Yeni güncelleme ile kıskaç diziliş 2 geldi ve buradaki farkları veya neler yapmamız gerekiyor ben size anlatmak istiyorum. Bunlar sadece kendi bilgilerim ve ne kadar önemli olduğunu ben size tamamen söylüyorum ve kendimiz hep beraber yani bir karar veriyoruz. Kıskaç dizilişi arkadaşlar iki çeşitimiz vardır yani güncelleme ile beraber. Kıskaç dizilişi bir ve kıskaç dizilişi 2. Yani kıskaç diziliş biri tamamen buradaki gördüğünüz gibi burada kullanıcının kıtası %10 daha çok darbe hasarı veriyordu. Ancak yeni güncelleme ile birlikte kıskaç dizilişi 2 geldi ve bunların tabii ki kıskaç dizilişlerin her ikisiyle beraber yani kullanıcı kıtanın darbe hasarını %12,5 artırıyor. Yani bunu daha rahat o %12 daha çok daha darbe hasarı veriyor. Buradan tamamen düzgün bir hale getirdi. Yani %2'lik bir fark vardır. Ancak arkadaşlar bunu çok dikkate alın. Bu sadece %2'li sadece dizilişten geldi. Yani sadece buradaki kıskacımız siyah sadece bir çeşitimiz vardı. Önceden %10'du, şu an %2 yani %12 oldu ve ikilik bir fark direkt kemik olarak buralardan verildi. Peki başka bir farklarımız var mı yok mu bunları hep beraber görüyoruz veya hatta ne kadar etki ediyor bunları hepsini beraber görüyoruz. Şimdi önceden kıskaç diziliş bir de buradaki bir tane efsaneviz devirciydi. Yani devircide burada kullanılan komutan kıtası darbe hasarını %5 güçlendiriyor. Ama burada kıskaç diziliş 2'de bunu kullanan komutan kıtası verdiği darbe hasarını %7'lik bir güçlendiriyor. Yani buradaki %5'lik varken buradan da %7 oldu. Yani %2'lik bir fark vardır. Ve buradan bitmedi. Kıtası darbe hasarı verdiğinde hedef kıtada sonraki 3 saniye boyunca %20 daha fazla darbe hasarı alıyor. Yani düşman 3 saniye boyunca %20 daha fazla darbe hasarı ve alıyor. Buradaki hükmet kısmında gördüğümüzden buradan direkt darbe hasarı verdiğinde vurulan kıtanın %50 oranında fazla birimi kalmışsa yani burada darbe hasarı verdiğinde vurulan kıtanın yani benim kıtam Santuzu, e, Baiki, Santuzu Liocha, Santuzu William Wallace ya hatta buradaki komutanın darbe hasarı veren komutanlar ya kıskaç dizilişi kullanımız darbe hasarı veren mesela Liocha'dır arkadaşlar. William Wallace bilmiyorum Baiki, Santuzu bu tarz komutanlarımız burada verdiği hasarın eğer ki kıtamız %50 oranında fazla birim kalmışsa burada bunun kullan kıtası ona 3 saniye boyunca %20 daha fazla darbe hasarı veriyor. Buradaki yani diyor ki abi %50 oranında %20 veriyor. Biz zaten %50 oranında nasıl oluyor? Yani kıtamız 410K, 430K iken %50'nin oranında üstündeyse biz burada %20 daha fazla darbe hasarı veriyoruz. Bunlar her ikisi buradan neredeyse eşit oldu. Ama burada diyor ki bu etki 1 saniye içinden birden fazla kez tetiklenebiliyor diyor. Bu sadece deviriciden bahsedebiliyoruz ve ardından bekleme süresi gerekir. Bekleme süresi 5 saniye. Ancak darbe hasarı 2'de diyor ki bu zaten %10'lukta %50'lik oranında bir kıtamız yüksekse burada 3 saniye boyunca %20 daha fazla darbe hasarı veriyor. Aksi takdirde yani eğer ki %50'nin altında düşerse yine de bunun kullanan kıtası verdiği darbe hasarını %30 artırıyor ve bu etki saniye başına en fazla 5 saniye tetiklenebiliyor. Bekleme süresi 3 saniye. Şimdi ben buradan bu ikisini bahsediyorum. Yani şimdi benim devirci vardır. Maalesef demir taşlarımız yoktur. Yani çevirme taşlarımız yoktur. Burada eğer ki birisinden bahsedebiliyorsam hangisi daha iyidir? Bence burada hükmet çok çok daha iyidir. %2'li buradaysa tamam mı? Ama buradan tabii ki ne diyor? Diyor ki bunun kıtası darbe hasarı 3 saniye boyunca %20 veriyor. Ama kıskanç 2'de diyor ki ben zaten %20 veriyorum 50'de üstündeysem. Ama 50'nin altındaysam da %30'luk veriyorum arkadaşlar. Yani her türlü ikinci kıskaç dizilişi burada çok büyük bir fark yaratıyor. Yüzde tabii ki burada diyor ki eğer ki yani ben %50'nin üzerindeysem %20 veriyorum tamam mı? Ancak düşersem de burada %30
artırıyorum. Buradan da bir %10'luk bir farkımız vardır. Free to play'ler için bu %10'luk bir fark da oldukça fazladır. Peki bunların çevirmesi değer mi? Bence oldukça fazlasıyla değer. Çünkü biz free to play'iz. Az para harcayanız, Kraken'ız ya herhangi bir şeyse %50'nin üzerinde kaldıysam %20 veriyorum. %50'nin altındaysam da %30'luk bir hasar veriyorum. Yani %10'luk da buradan daha fazla oluyor. Sopada da buradan diyor ki bunun kullanan komutan kıtası darbe hasarı verdiğinde %60 ihtimalde vurulan kıtasının savunmasının %30 kadarını gözlemden geliyor. Ama buradaki maviden diyor ki bunun kullanan komuta kıtası darbe hasarı verdiğinde hedef kıta sonraki 2 saniye boyunca %20 savunmayı kaybediyor. Yani %20 2 saniye boyunca. Ama burada diyor ki direkt %30 savunmayı kaybediyor. Buradaki mavilerimiz bile yani oldukça başarılı bir şekilde çalışabiliyor. İkinci kısmımızda yıkıcı. Yıkıcı diyor ki bunun kullanan kıtası kıta darbe hasarını %5 güçlendiriyor. Burada %5 ise burada satır kısmımızda direkt %7 oluyor. Ve diyor ki darbe hasarı verdiğinde bu tur verilen darbe hasarının için toplama hasar faktörünü 2000 değerinde yüksekse aşılan her 200 hasar faktörü için bunu kullanan komutası 5 saniye boyunca darbe hasarı verdiğinde hedef kıtasının sağlığını %5'i kadar görmezden geliyor. Aynı zamanda %2'lik öfke kazanma hızı elde ediyor. Buradaki satır kısmımızda veya hatta yıkıcı kısmımızda burada diyor ki kıtası darbe hasarı verdiğinde %75 ihtimalde hedefin savunmasının %50'ni kadar yok sayıyor. Yani burada satırın kısmında ne kadar mantıklı olduğunu buradaki bir aynı zamanda %2'lik bir öfke kazanma hızı oluyor ya. %2'lik bir öfke kazanma hızı oluyor. Buradan çoktur mu, çok değil mi? Bence %2'li de yine de idare ediyor. Ancak ben olsam burada yani eğer ki değiştirme şansım olsa bir taneyi burada satırı mı değiştiriyor muyum? Yoksa burada direkt devirciyi mi değiştireceğim? Bence devirci çok daha mantıklıdır bu ikisinin arasında. Burada direkt sağlam kısmına geçtiğimizde sağlamda diyor ki bu kullanan komutan kıtası %5 combo saldırı hasar direnci kazanıyor. Buradan üçüncü de Siper'da ne veriyor? Kullanın kıtası %2 hasar direnci ve ek %3 combo saldırı hasar direnci kazanılıyor. Yani burada ne diyor? Biraz daha piyadeler süvari karşısında biraz daha dirençli oluyor. Yani daha fazla bir şekilde çalışıyor. Ve buradan da sağlamdan diyor ki kıtası darbe hasarı verdiğinde sonraki 3 saniye boyunca %10 daha az hasar alıyor. Ve buradan da direkt siper kısmında diyor ki kullanıcı kıtası temel saldırı hasarı aldığında %50 ihtimalde %10 daha az hasar alıyor ve 3 saniye boyunca %20 daha çok darbe hasarı veriyor. Ama burada sadece %10'luk daha çok az hasar alıyor. Şimdi bunlardan mantıklı mı abi? Burada mantıklı olduğundan çok fazlasıyla eminiz. Yani buradaki siper çok daha sağlam bir şekilde çalışıyor. Dik kafalı da diyor ki yüzde kolanın kotası %10 combo saldırı hasarı direncini kazanıyor. Aynı anda mavilerden yani desteklenen de kullanıcının kıtası %1 daha direnci hasarı ve ek %3 combo saldırı hasarı direnci kazanıyor. Yani toplu olarak %4'lük oluyor. Dik kafalıda da %4'lük oluyor. Yani maviler pek fazla bir değiştirmesi size çok fazla bir şey kazandıramıyor ancak sağlam kısmı veya hatta siper kısmı bence siper bir tık daha güçlü olabiliyor. Ve en son olarak da arkadaşlar 9 kanın mühürlü gürüleyen. Burada diyor ki bunun komutan kıtası verdiği darbe hasarının %10 güçlendiriliyor. Direkt %10 güçlendiriliyor ama burada gelgi bu. Bunun kullanacağım komutan kıtası verdiği darbe hasarını %12,5 güçlendiriyor. Canlılık da diyor ki bunun komutan kıtası verdiği darbe hasarını %5 ama burada kıskaç 1'deki yazıtlarımızda diyor ki %4'lük oluyor. Yani buradaki gürüleyen gayet %100 ilk etaplarda değiştirmesi gereken buradan hükümet devirciyle çevirmesi gereken sonra burada siper olabilir ve sonra da en son yıkıcıyı satıra çevirebiliyoruz. Yani böyle bir şekilde kıtalarımız çok daha güçlü oluyor. Peki toplu olarak biz burada kıskaç dizilişi bunlardan çevirmesi için çok büyük bir maliyet istiyor. Örnek veriyorum ben burada devirciye çeviriyorum. Geliştir kısmına geliyorum çeviri basıyorum. Burada çevire bastığımda direkt Kama 2'ye geldim yani pardon Kama 2 diyorum. Yani burada kalp figürünün fermanını değiştirdiğim için 10 tane taş istiyor. Abi 10 tane taş her baba yiğitin işi değildir. Ve çok fazla bir kısımdır. O yüzden arkadaşlar sıralamaları
önemli bir şekilde yapın. Yani dediğim gibi yapmanız gerekiyor. Bunlardan harici arkadaşlar burada mesela bir tane efsanevi değil maviler bakalım. Mavilerden de burada Bike'ımızda da mavilerimiz vardır. Mesela sarsıcı. Sarsıcıyı biz çeviriyoruz arkadaşlar. Çevir kısmına bastığımızda burada direkt geldiğimizde kaplan figüründe bastığımızda 3 tane de taş istiyor. Yani herhangi bir değişiklik yok. He, Lilith ne yapmış? Buradan da bir güzellik yapmış mı abi? Kendisi de dediği gibi yani bazı güzellikleri yapmıştır. Burada 10 efsane teçhizatı edin. 20 efsanevi edin. 30 efsanevi edin. 50 efsanevi teçhizatı edin. Arkadaşlar 7 gün boyunca giriş yap. 20 dönüşüm taşı harca. Burada bir tane 50 dönüşüm taşı harca ve 100 dönüşüm taşı harca. Bir tane de buradan alıyoruz. Yani dönüşüm desteğine bu etkinliği de kıskaç beraberle gelmiştir. Peki şimdiki eski oyuncuların kıskaç dizilişe çevirmesiyle ne kadar mantıklı olduğunu hep beraber eğer ki bir yüzdelik faktörla yaparsak arkadaşlar yani burada oldukça fazlasıyla bir değişiklik vardır. Yani sadece %10'luk darbe hasarı 12 olmamıştır. Buradaki sadece yazıtların ve verdiği bufflarla birlikte inanılmaz bir şekilde yükselecek. Yani bir Santuzu Bayki eskiden ne kadar güçlüyse tabii ki bunların hepsini denemeleri de falan da yapacağız. Muhakkak hesaplarda denemeleri de eğer ki istiyorsunuz bu videoyu bir beğeni atmayı ve abone olmayı asla unutmayın. Ben bunu size söyleyeyim. Yorumlarda muhakkak düşüncelerinizi yazın. Yani buradaki ben toplu olarak bahsedersem fazlasıyla, sağlamıyla yani şu an Santuzu, Bayki, ya Santuzu, William Wallace bu tarz komutanlar oldukça önüne çıkacak ve çok daha fazla öp olacaklar yani. Kıskaç Diziliş 2 ile. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Eğer ki beğendiyseniz birer tane beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki kanalımıza 40.000 abone özel çekilişimiz vardır. O yüzden hem bu kanala hem Karo Rock kanala ve hem Baba Karo Underline Official Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.